Saat gece yarısını çoktan geçmiş. Karanlık bir odada yalnızlığın tam ortasındasınız. Telefonunuzun ekranı yüzünüzü hayalet gibi aydınlatırken kendinizi onun sosyal medya hesabında gezinirken, ona bakarken buluyorsunuz. Parmağınız engelle düğmesinin üzerinde gidip geliyor. İçinizden bir ses fısıldıyor. Engelle ve kurtul artık. Ama gerçekten engellemek sizi tümüyle rahatlatacak mı? Aslında bundan pek de emin değilim. Engelle butonu bir kurbanın son çırpınışı olabilir. Ama gerçek güç o düğmeye dokunmadan onu kendi zihin evreninizden tamamen silmektir. Evet, anlıyorum, o muhtemelen sizin hayatınızı mahvetti. Manipülasyonlar, yalanlar, iftiralar, duygusal şantajlar, belki de tam bir narsistin oyuncağı oldunuz. Ve şimdi içinizdeki ses engelle onu diye çığlık atıyor. Fakat engellemek aslında hala ona bir güç verdiğinizin itirafıdır. Bir bahçıvanın zehirli bir otu söküp atmak yerine etrafına duvar örmesi gibi bir şey bu. Ot hala orada. Ama siz sadece onu görmemeyi tercih ediyorsunuz. Bir bahçıvan ne yapar? Bitkiyi kökünden söker. Toprağına taze bir gübre ve taze bir tohum koyar. Oraya bambaşka güzellikte bir şeyler eker. İşte bugünkü hikayemiz tam da bu dönüşüm hakkında olacak. Ben Mustafa Çay. Hazırsanız başlayalım. Sosyal medya bize birçok şey verdi ama bir o kadar da aldı. Ve aldığı en değerli şeylerden biri de gerçek bir kapanışın ne olduğunu unutturmak oldu. Eskiden bir ilişki bittiğinde o kişiyle karşılaşmamak için gerçek bir çaba gerekiyordu. Şehir değiştirirdiniz, arkadaş çevrenizi ayırırdınız, hayatınızı fiziksel olarak yeniden inşa ederdiniz. Bu süreç acı vericiydi ama aynı zamanda dönüştürücüydü. Çünkü dışsal değişim içsel değişimi tetikliyordu. Şimdi ise tek bir tıkla engelle ve sanki sorun bir anda mucizevi bir şekilde çözülüyor. Ama gerçekten çözülüyor mu? Eğer engellediğiniz kişi zihninizde hala bir kiracı olarak yaşıyorsa, o düğmeye basmak sadece perdeleri kapatmak gibidir. Ev hala onundur. Belki de onu her yerden engellersiniz ve bu size anlık olarak gayet huzurlu hissettirir. Ama 3 gün sonra acaba beni aradı mı? Mesaj attı mı? Hikayelerime baktı mı? Hayatında işte biri var mı diye düşünmeye başlarsınız. Hani engellemiştiniz? Ne oldu? Bu merak niye? İşte çelişki de burada zaten. Onu telefondan engellediniz ama zihniniz onu engellemedi. Daha da kötüsü, engelleme eylemi o kişiye verdiğiniz önemi daha da pekiştirdi. Çünkü şimdi artık sadece merak etmiyor. Aynı zamanda kontrol edemediğiniz bir belirsizlik içinde de boğuluyorsunuz. Eğer karşınızdaki kişi gerçekten narsisistik özellikler taşıyorsa sizi bir oyuna davet ettiğini bilin. Ve bu oyunun adı kim daha çok umursamıyor yarışmasıdır. Siz onu engellediğinizde oyunu başlatmış olursunuz. Ve işin kötüsü bu oyunda kazanan her zaman o olur. Çünkü narsistler için hayat sürekli bir narsisistik arayıştır. Sizin engellemeniz ona iki şey verir. Birincisi, demek ki hala önemsiyor. O kadar güçlü bir etki yarattım ki benimle başa çıkmanın tek yolu beni engellemek. Bu düşünce onun egosunu şişirir. Siz kendinizi korumak için bir adım attığınızı sanıyorsunuz ama o bunu kendisine önem verdiğinizin bir kanıtı olarak görüyor. İkincisi, bir meydan okuma, bir mücadele alanıdır bu. Artık hedef nettir. Nasıl geri gelirim? Nasıl tekrar dikkatini çekerim? Ve inanın bana, narsistler bu oyunda ustadır. Başka hesaplar açar, ortak arkadaşları kullanır, tesadüfen karşınıza çıkarlar. Engel sizin için bir duvar olsa da onlar için sadece atlaması eğlenceli bir çittir. Belki de duygusal olarak hazır değilsiniz. Belki de her gün onun hikayelerini görmek bir bıçak gibi saplanıyor içinize. Peki o zaman ne yapmalısınız? Her sosyal medya platformunda bir sessize al seçeneği var. Bu karşı tarafa herhangi bir bildirim gitmeden onların içeriklerinin sizin ana sayfanızda görünmesini engeller. Görünmez olursunuz ama güç dengesi sizde kalır. Çünkü istediğiniz zaman bakabilir, istediğiniz zaman görmezden gelebilirsiniz. Yani kontrol tamamen sizdedir. Onu engellemek dayanamıyorum, görmemem lazım demektir. Susturmaksa umurumda değil. Ne yaptığını bilmek istemiyorum ama istersem de bakarım anlamına gelir.
Sosyal medya sizin ne gördüğünüze göre bir içerik sunar. Eğer sürekli onun profiline giriyorsanız algoritma size daha fazla onu gösterecektir. Bunun yerine yeni içerikleri takip edin, yeni hesaplar ve yeni bir takım hikayeleri izleyin. Farklı konularda videolar seyredin. Böyle alakasız şeyleri beğenin. Birkaç hafta sonra göreceksiniz ki o kişinin sayfanızda adı bile geçmeyecek. Kesinlikle görünmeyecek. Ve bu sizin bilinçli bir çabanızın sonucu olacak. Panik tepkisinin değil. Bazen en güçlü hamle hiçbir hamle yapmamaktır. Bir süreliğine o platformdan tamamen çekilebilirsiniz. Hatta böyle bir iki hafta boyunca ya da birkaç ay boyunca telefonunuzdan uygulamaları silebilir, kaldırabilirsiniz. Hayatınızı gerçek dünyada yeniden inşa edebilirsiniz bu esnada. Sonra geri döndüğünüzde onun varlığı artık sizi eskisi kadar etkilemeyecektir. Çünkü artık onun olmadığı bir hayatın nasıl hissettirdiğini tatmış olacaksınız. Onu engellemeyi düşünüyorsanız bu şu demektir. Hala ona bir güç atfediyorum. Ve bu gücün kaynağı nereden geliyor? Tabii ki sizin kendi içinizden. Çocukluktan itibaren çoğumuz değerimizi dışarıdan almaya programlandık. Ailemizin onayı, okulda aldığımız notlar, arkadaşlarımızın bizi sevip sevmedikleri, bunların hepsi birer dışsal onay kaynağı. Ve sonra yetişkin olduk ama bu kalıp aynı şekilde devam etti. Romantik ilişkilerde de aynı şeyler olur. Birinin bizi beğenmesi kendimizi değerli hissettirir. Terk edilmek değersiz. Ama değerinizi bir başkasının size verdiği onaydan alıyorsanız o kişi sizden onu her an geri alabilir. Bu bir bankadan borç para almaya benzer. Parayı kullanırsınız, güzel şeyler alırsınız ama sonunda o parayı faiziyle birlikte ödemeniz gerekir. Ve bazen faiz öyle yüksektir ki iflas edersiniz. Toksik bir ilişki yüksek faizli bir duygusal kredidir. Siz sevgi, onay, değer alırsınız ya da en azından öyle olduğunu sanırsınız ama karşılığında özgüveninizi, sınırlarınızı ve kendinize olan saygınızı faiz olarak ödersiniz. Ve ilişki bittiğinde büyük bir borç yığınıyla baş başa kalırsınız. Peki çözüm ne? Artık kimseye borçlanmamak. İşte çözüm bu. Kendi içinizde o kadar çok değer üretin ki dışarıdan gelen onay ya da reddedilme sizin bilançonuzu hiçbir şekilde sarsmasın. Bir kağıt ve bir kalem alın. Şu soruyu kendinize sorun. Bu ilişkiden önce ben kimdim? Hobilerim var mıydı? Arkadaşlarımla aram nasıldı? Tutkularım, hayallerim, hedeflerim nelerdi? Çoğu insan toksik bir ilişkiden çıktığında kendini tanıyamaz. Çünkü o ilişki bir tür kimlik gaspı yapmıştır. Sizin eski kimliğinizi yavaş yavaş silmiş, yerine onun istediği versiyonu koymuştur. Şimdi o eski kimliği geri çağırma zamanı ve sadece geri çağırmak değil, onu yenileme, güncelleme ve güçlendirme zamanı. Değerinizi yeniden inşa etmenin en hızlı yolu başka kimseye muhtaç olmadan bir şeyler yapmaktır. Toksik ilişkinin etkileri sadece o kişiyle sınırlı değil, genellikle tüm hayatınıza sızmış bir zihniyettir. Ben yetersizim, hak etmiyorum, şanssızım gibi inançlar yerleşir zihninize ve bunları da acilen temizlemek gerekir. Engelleme psikolojik olarak kapanışı geciktirir. Çünkü gerçek bir kapanış onun varlığına rağmen huzurlu olabilmekten gelir. Eğer onu her yerden engellediyseniz kendinizi asla test edemezsiniz. Acaba artık hazır mıyım? Gerçekten umursamaz hale geldim mi? Bu soruların cevabını alamazsınız. Dolayısıyla içinizde hep bir kuşku kalır. Oysa onun profilini, mutlu fotoğraflarını görebiliyorsanız ve hiçbir şey hissetmiyorsanız işte o zaman gerçek bir kapanış yapmışsınız demektir. Kayıtsızlık en güçlü intikam biçimidir. Çünkü artık o sizin için bir tetikleyici değil, sadece geçmişte kalan bir anıdır. Pek çok insan engellemeyi bir tür intikam gibi görür. Seni hayatımdan sildim mesajıdır bu. Ama gerçek şu ki intikam almak hala o kişiye bağlı olduğunuzun bir itirafıdır. Çünkü intikam karşı tarafın tepkisini önemsemek demektir ve gerçek bir zafer onun ne düşündüğünün artık sizin için hiçbir anlamı olmamasıdır. Engelledi mi, engellemedi mi, üzüldü mü, rahatladı mı? Bunların hepsi sizin için anlamsız sorular haline gelmeli. Viktor Frankl, Nazi kamplarında hayatta kalmayı başarmış bir psikiyatristti. İnsanın Anlam Arayışı adlı kitabında Viktor Frankl şöyle yazar. İnsanın elinden her şey alınabilir. Tek bir şey hariç. Herhangi bir durumda kendi tutumunu seçebilme özgürlüğü. Siz de şimdi bir seçim yapın. Ya onun yaptıklarına, geçmişe tutunacaksınız
ya da kendi geleceğinizi şekillendirmeye odaklanacaksınız. Engelleme düğmesi bir çözüm değil, bir kaçıştır. Geçici bir rahatlama sağlar evet ama sizi gerçek özgürlüğe ulaştırmaz. Gerçek özgürlük onun varlığının sizin için anlamsız hale gelmesidir. Mutlu olup olmaması, yeni birini bulup bulmaması, sizin hakkınızda ne düşündüğü, bunların hepsi sizin yaşamınızda hiçbir ağırlığı olmayan konular haline gelmeli. Ve bunu başardığınızda inanın bana dünyaya bakışınız tamamen değişir. Artık bir kurban değilsinizdir. Artık geçmişin esiri olmazsınız ve artık bir başkasının onayına da muhtaç değilsiniz. Bugünden itibaren o engelleme düğmesini lütfen unutun. Onun yerine içsel gücünüzü inşa etme düğmesine basın. Her gün, her saat, her dakika ve bir gün, belki aylar sonra, belki de yıllar sonra onunla karşılaşırsınız kim bilir. Ya sokakta, ya bir etkinlikte ya da tesadüfen bir karede. Ve o an muhtemelen hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Ne bir öfke, ne bir hüzün, ne de özlem. Sadece hafif bir tanıyor olma hissi, bir geçmiş zaman anısı. Sanki eski bir filmi izler gibi. Ve yolunuza devam edeceksiniz. İşte o an gerçek bir zafer anıdır. Çünkü o an siz galip gelmiş olacaksınız. Engelleme düğmesine değil, kendi güç düğmenize basarak. Özgürlük sıkışmış bir ruh haliyle bir düğmeye basmak değil, her gün özgür olmayı seçmektir. Ve siz de özgürsünüz. Şimdi telefonunuzu elinize alın. O profile girin ve sadece bir yabancıya bakar gibi sessizce bakın.